Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için en kolay ve hızlı tığ işi fiyonk yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım fiyonk desenlerini hediye paketi süslemelerinde, yılbaşı ağacı süslemelerinde ya da arkasına lastik yapıştırarak, dikerek toku olarak değerlendirebilirsiniz. Anlatımını yapacağım fiyonk desenlerinde 5 katlı orta kalınlıkta %50 koton, %50 akrilik ip kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2.20 milimetre ile fiyonkları öreceğiz. Yapacağımız fiyongun genişliği yaklaşık 7 santimetre. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden fiyongun yapılışına başlayalım. Fiyongun yapılışına ilk düğümü attıktan sonra 66 zincir yaparak başlayalım. ...66 adet zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu yaklaşık 23 santimetre. ...66. zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak yan yana 8 tane yarım trabzan yapalım. Yan yana 6 tane kayma dikişi. Yan yana 16 tane yarım trabzan. Yan yana 6 tane kayma dikişi. Yan yana 16 tane yarım trabzan. Yan yana 6 tane kayma dikişi. Ve sıranın başında 8 tane yarım trabzan yaptığımız için 8 tane yarım trabzanla sırayı tamamlayacağız. Sekizinci trabzanı burada yapmış olduğumuz ilk düğümün içerisine yapalım. Ve bu şekilde birinci sırayı tamamlamış olduk. Bir zincir, deseni çevirelim. Şimdi alt sıradaki trabzan ve kayma dikişi sıralamalarını tekrar edeceğiz. Fakat en sonda görünen arkadaki ilmekleri kullanarak yapacağız arkadaşlar. Bakın burada önde 1-2 ilmek var. Bu arkadaki ilmekleri kullanacağız. İlk ilmeğin arkasından başlayarak yan yana önce 8 tane yarım trabzan yapalım.
Ve alttaki 6 kayma dikişinin tepesindeki arka kanatları kullanarak 6 tane kayma dikişi yapalım. 16 yarım trabzanın tepesine arka kanatları kullanarak 16 tane yarım trabzan yapalım. Alt sıradaki 6 tane kayma dikişinin tepesine arka kanatları kullanarak 6 tane kayma dikişi yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. 16 yarım trabzanın arka kanatlarından 16 yarım trabzan, 6 kayma dikişi ve 8 tane yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna yaklaştığımız zaman son 8 tane yarım trabzanı da yapalım. İkinci sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir zincir, deseni çevirelim ve ikinci sıradaki işlemleri tekrar edelim. İlk yarım trabzanın arkasından başlayarak önce 8 tane yarım trabzan yapacağız. Ve sıralamayı bozmadan 6 kayma dikişi, 16 yarım trabzan, 6 kayma dikişi, 16 yarım trabzan, 6 kayma dikişi ve 8 yarım trabzan. Bu şekilde toplam 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 5 sıra deseni yükselttim ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yaparak ipi burada keselim. Hem başlangıç hem de bitiş iplerini desenin arka tarafındaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğimiz kadar gizleyelim. Şu an deseni tamamlamış olduğumuz sıra ön yüz, diğeri ise arka yüz arkadaşlar. Deseni tamamladıktan sonra şimdi bu parçaya fiyonk görüntüsünü verelim. Ve desenin arka tarafını çevirelim. Şu şekilde dış kenarlardan içe doğru ikiye katlayalım. Ve kayma dikişlerinin olduğu noktaların ön yüze ve üst üste gelmesine özellikle dikkat edelim. Arkadaki kayma dikişi noktasını da yine bu noktanın üzerine getirdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi fiyonk görüntüsünü bu şekilde vermiş oluyoruz. Tekrar bir daha yapalım. Desenin arka yüzü bize bakar vaziyetteyken ikiye katlayalım. Alttaki ve üstteki kayma dikişi desenlerini üst üste getirelim. Arka tarafta kalan kayma dikişini de yine tam orta noktaya gelecek şekilde ayarlayalım. Ve bu alandan ip ile sararak sıkıştıralım.
Toplam 10 tur attım arkadaşlar ve bu iki parçaya arka tarafta düğüm yaparak ipleri kesebilirsiniz. Evet. Böylelikle fiyongun yapılışını tamamlamış olduk arkadaşlar. En son dediğim gibi arkasına lastik toka ya da klipsli tokalardan yapıştırarak toka aksesuarı olarak ya da çantalarınıza çanta süsü olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.